Merhaba, ben Gülseren Onanç, girişimciyim, kadın hakları aktivistiyim. Şu anda büyük bir salonda, arkamda mavi bir ekran, üstümde siyah, beyaz çizgili bir ceket, beyaz bir pantolon ve spor ayakkabılar var. Saçlarım kıvırcık ve kabarık, bana yakıştığını düşündüğüm gözlüklerim var. Ben küçük yaşımdan beri yaşantımda hep anlam aradım. Hep ideallerimin peşinden koştum. Biricik olan hayatımın anlamlı olması gerektiğine inandım. Çocukluğumun şarkısı hala kulaklarımda olan 70'lerin Şenay'ın Hayat Bayram Olsa şarkısıydı. Şöyle diyordu: şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Barış, özgürlük, adalet, kardeşlik, dayanışma, bunlar hep benim yaşantıma anlam katacağını düşündüğüm, bunlar için mücadele etmem gerektiğini düşündüğüm değerlerdi. Memleketime ve dünyaya faydalı bir birey olmalıyım diye düşündüm. Bu kimi zaman Rusya'da ilaca ihtiyacı olan insanlara ilaç satabilmek, kimi zaman Türkiye'den uluslararası bir marka yaratabilmekti. Kendi işimi kurduktan sonra yaptığım en güzel iş, Türkiye'nin Avrupa Birliği entegrasyonunda yaptığımız bir web tabanlı platformdu. Ve daha sonra da kurduğum şirkette sporun, müziğin daha geniş kitlelere ulaşması için büyük ideallerim vardı. Daha sonra sivil toplumla danıştım ve o zamandan sonra da hayatım değişti diyebilirim. Çünkü ben hayatımda şöyle bir süreç düşünmüştüm. 35-40 yaşıma kadar üretecektim ve daha sonra da topluma geri vermeye çalışacaktım. Biz arkadaşlarımla beraber Kadın Girişimciler Derneği'ni kurduğumuzda sivil toplumun Türkiye'ye ve dünyada ne kadar büyük bir farklılık yaratabileceğini ve kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelenin sivil toplumda ne kadar başarılı olabileceğini anladım. Dünyanın daha yaşanılır bir yer olması için sivil toplumun ne kadar önemli bir araç olduğunu keşfettim ve girişimcilik becerilerimi de sivil topluma aktarabilirsem yaşanabilir bir dünyayı sivil toplum kanalıyla arkadaşlarımla dayanışarak yaratabileceğime inandım. Benim kadar şanslı olmayan kadınlara işlerini kurmaları için destek olmak benim için çok anlamlıydı. Avrupa Birliği sürecine Türkiye'nin de özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği için uygulanmasını sağlamak, politikacılara bu konuda baskı yapmak, çalışan kadınların üzerindeki yükü alabilmek üzere onlara kreş desteği verebilmek için politikacılarla görüşmek, onlara baskı yapmak gibi etkili bir mecra olduğunu gördüm sivil toplumun. Kadın liderliğinin desteklenmesi, kadının siyasette var olması da yine bu süreç içerisinde çok önemli oldu. Böylelikle yaşam yolculuğum Kagider'le sivil toplumla tanışarak uzayan, gelişen bir yaşam yolculuğuna dönüştü. Kadınlar dünya tarihi boyunca en çok ayrımcılığa uğrayanlar. Yalnızca son 100 yılda birey olarak seçme ve seçilme hakkına sahip oldular. Avrupa'nın birçok ülkesinde kadınlar bu haklara sadece 30-40 yıl önce erişebildi. Dünya bu hızla giderse toplumsal cinsiyet eşitliğine ancak 100 yılda ulaşabileceğiz. Ben ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığı bir dünyanın iklim krizinin de çözülemeyeceğine, kız çocuklarının okullaşması, yoksullukla mücadele ve benzeri gibi diğer konularında başarılamayacağına inanıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği demek, yaşanılır bir dünya demek. Dünyamız patriarkal, erkek egemen bir sistemin kıskacı altında. Bu sistem dünyaya ve insanlığa zarar veriyor. Geleceğimizi tehlikeye sokuyor. Yeni bir sistemi inşa etmek zorundayız. Bunu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak başlayabiliriz.
Bunun için yerelde gelişen ama global kadın hareketiyle entegre olan kadın hareketleriyle başarabiliriz. Kadın liderliğiyle başarabiliriz. Bunun için BOV festivallerini bu sürece katkı sunan değerli arkadaşım Jude Kelly'e bu şahane girişiminden dolayı tebrik ediyorum ve Türkiye'deki BOV festivallerini organize eden British Council'a ve Sabancı Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bizi bu anlamlı günde 8 Mart'ta bir araya getirdiği için de kadın dayanışmasını yaşayabilmemiz için bize fırsat verdiği için hepsine yeniden teşekkür edelim. Yaşasın kadın dayanışması.